Merhabalar. Bu videoda tığ işi retro papatya tarifini adım adım aşamalarla göstererek öreceğim. Biraz zor gibi gözükse de benimle aynı aşamaları takip ettiğiniz sürece birebir aynısı olacağına emin olabilirsiniz. Hemen tarifi anlatmaya başlıyorum. İp olarak bu üç rengi kullanacağım. Marka önemli değil, herhangi bir marka iple örebilirsiniz. 3 milimetre bir tığ kullanacağım ve ilk olarak kahverengi iple orta kısımdaki yuvarlığı yapmakla başlıyorum. Sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne örüyorum. Ve sonra kısa ipi çekerek halkayı kapatıyorum. Sonra da ilk ilmeğe batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve bunu bir tane ikili trabzan olarak sayıyorum. Aynı zincir boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan yapıp zincirle beraber toplam 2 tane ikili trabzan örmüş oluyorum. Daha sonra tekrar bir yandaki sık iğne içerisine 2 tane daha ikili trabzan örerek tüm sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Tüm sıra bitince toplam 16 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Ve sona geldiğimde 3. zincirin en tepesine batıp ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Motifin orta bölümünü bu şekilde tamamlamış oldum. İpleri de motifin arka kısmından iğne ile gizleyip fazla kısımlarını keserek temizliyorum. Şimdi yaprakları ve arka zemini örmeye başlıyorum. Yeşil ipi bağladıktan sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve bunu bir tane trabzan olarak sayıyorum. Aynı zincir boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Ve bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki ve 3. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra bir zincir, arada bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan. Toplamda 8 tane trabzan grubu olmuş oluyor. Son zinciri de çekip ilk başta yaptığım 3 zincirin en tepesine batıp ilmek kaydırma yaparak sırayı tamamlıyorum. Ama ipi kesmiyorum. Bu şekilde uzatarak tığımdan çıkarıyorum ve arka zemini için gri renkli ipime geçiyorum. Gri ipi kahverengi motifin herhangi bir noktasından bu şekilde düğüm atarak bağlıyorum.
ve 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi de bir sonraki kahverengi trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Bütün sıra aynı şekilde ilerliyor. Bir tane ikili trabzan ve 1, 2, 3, 4 zincir. Bir trabzan ve 4 zincir. Sıra sonuna geldiğimde 3. zincirin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve yine ipi kesmeden uzatıp tığımla çıkarıyorum. Şimdi yeşil iple devam edeceğim. Bu şekilde tığıma yerleştiriyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. Bunu da bir trabzan olarak sayıyorum. Ve hemen yanındaki boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Üçüncü trabzan tepesine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra da araya 2 zincir çekiyorum. 1, 2. İlk trabzan tepesine bir tane ikili trabzan. İkinci trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan. Üçüncü trabzan tepesine tekrar bir tane ikili trabzan. Ve tekrar araya 2 zincir. Tüm sırayı bu şekilde örüyorum. Sıra sonunda yine 3. zincirin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve yine ipi kesmeden uzatıyorum ve tığımdan çıkarıyorum. Şimdi gri iple örmeye devam edeceğim. Üç zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve aynı zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki trabzanın tepe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve 2. Sonra yine 5 zincir çekiyorum. Tüm sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda yine ilmek kaydırma için 3. zincirin tepesine batıyorum ve yine ipi kesmeden şimdi yeşil iple örmeye devam ediyorum. Üç zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Zincirin hemen yanındaki ilmek içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra yanındaki ilmek içerisine bir tane ikili trabzan ve onun yanındaki ilmek içerisine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum.
Şimdi buraya bir tane ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan ve şimdi yine bir tane ikili trabzan ve tekrar son kez bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya mutlaka 2 zincir çekip diğer bölümü o şekilde geçiyorum ve tüm sırayı bu şekilde örüyorum. Ve yine sıra sonunda birleştirmek için 3. zincir tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Ve aynı zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. 3. trabzan tepesine aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3, 4 ve 5. Ve bir ilmek atlayıp sonuncu ilmeğin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Yani ilk trabzan içine bir sık iğne, üçüncü trabzan içine aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan, ve arada bir ilmek boşluk bırakıp son trabzanın içine bir sık iğne daha yapıp 2 zincir çekiyorum. Ve tüm sırayı bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldiğimde bu kez ilk zincirin içine batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bu sefer ipi kesiyorum, yeşil iple örgüyü kapatıyorum. Şimdi gri iple zemindeki kenar ve köşeleri örmeye başlıyorum. Üç zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve hemen yanındaki ilk ilmek boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzan olmuş oluyor. Daha sonra yeşil yaprağın arkasındaki 5 zincirlik yere 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yeşil yaprağın ön yüzünden tekrar ilk boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci boşluğa ise 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra yine yeşil yaprağın arkasındaki 5 zincirlik yere 5 tane ikili trabzan örüyorum. İlk boşluğa bir tane trabzan, ikinci boşluğa yine 2 tane ikili trabzan örerek tüm sırayı bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde 3 zincirin en tepesindeki yere batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi son sıraya geçiyorum ve kenarlarla köşe kısımlarını nasıl ördüğümü göstereceğim.
Şimdi bir zincir çekiyorum ve aynı zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Ve sırayla 5 tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane yarım trabzan yapıyorum. Sonra da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeyi oluşturmak için aynı ilmek içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Araya 2 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra sıradaki ilk boşluğa bir tane ikili trabzan, sıradaki boşluğa da tekrar yarım trabzan yapıyorum. Böylece köşe oluşuyor. Bütün köşeleri aynı şekilde örüyorum. Ve iki köşe arasında toplam 11 sık iğne yapmaya başlıyorum. Tekrar köşeyi yapmak için biraz önceki işlemlerin aynısını yapıyorum. Bu köşeyi de yaptıktan sonra tekrar 11 sık iğne yaparak diğer köşeye ilerliyorum. Ve tekrar köşe örüyorum. Ve yine diğer köşeye kadar 11 sık iğne yapıyorum. Bütün köşeleri tamamladıktan sonra başlangıç yerine kadar 5 sık iğne daha yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Ve ilmek kaydırma yaparak bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi köşedeki zincir boşluğuna kadar her ilmeğe yarım trabzan örüyorum. Köşeye kadar geldim. Ve şimdi köşedeki zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2. Diğer köşeye kadar yine yarım trabzanlar yaparak 4 köşe için de aynı işlemleri tekrarlıyorum. Hepsini tamamladım ve son 9 ilmek daha yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Ve son kez ilmek kaydırımı yapıp ipi kesiyorum ve motifi kapatıyorum. Arkadaki ipleri de iğneyle aralara geçirip gizliyorum ve fazlalık yerleri kesiyorum. Ve retro papatya motif artık hazır. Videoyu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.